Saat gecenin 3'ü. Belki de 10. kez uyandın, kolların yorgun, gözlerin kapanıyor ama sen ayaktasın. Kulağında sadece bebeğinin ağlaması ve aklında tek bir soru var. Ben nerede yanlış yapıyorum? Eğer bu sahne sana tanıdık geliyorsa derin bir nefes al çünkü doğru yerdesin. Ben de o yollardan geçtim ve sana yeni bir söz veriyorum. Bu uykusuz geceler kaderin değil ve çözümü bebeğini saatlerce ağlatmak hiç değil. Bu serinin sonunda bebeğine sevgiyle ve güvenle kendi kendine uyumayı öğreteceksin. Ama önce her şeyin temelini yani bebeğinin uykusunu anlamamız gerek. Hazırsan başlayalım. İlk ve en önemli kural bebeğin uykusunu kendi uykunla kıyaslamayı bırakmalısın. Çünkü ikisi birbirinden tamamen farklı. Yetişkin uykusu bir maraton koşucusu gibidir. Uzun ve derin döngülerle ilerler. Bebek uykusu ise bir sprinter'a benzer. Yani kısa, yaklaşık 45-50 dakikalık döngülerle koşar ve her döngü sonunda uyanmaya çok müsaittir. Dahası bu kısa uykunun yarısı REM yani aktif uyku dediğimiz çok hafif bir evrede geçer. Hani bazen uyurken gülümser, hıçkırır, gözlerini oynatır ya, işte o anlarda aslında en savunmasız olduğu anlar ve en ufak bir sesle uyanabilir. Bu yüzden parmak ucunda yürüyorsun, o kapıyı gıcırdatmamak için bin bir takla atıyorsun. Biliyorum bu onun biyolojisi, senin hatan değil. Peki neden gece acıkır? Çünkü o minicik midesi henüz çok küçüktür, sık sık beslenmeye ihtiyaç duyar. Bu fiziksel bir ihtiyaçtır ama bazen uyanmalar açlıktan değil, sadece uykuya dalarken alıştığı desteği yani sallanmak, emmek gibi destekleri tekrar aramasından kaynaklanır. İşte bizim amacımız bu desteği yavaş yavaş ortadan kaldırmak olacak. Bebeğin aslında sana ne zaman uykusu geldiğini söylüyor. Onu sadece dinlemeyi öğrenmemiz gerek. Bunlar onun gizli dili. Yani uyku sinyalleri. O tatlı esneme, gözlerini ovuşturması, belki kulağını çekiştirmesi ya da en önemlisi o boş, anlamsız, sanki binlerce kilometre uzağa dalıp gitmiş gibi bakışları. İşte bunlar bebeğin sana anne, baba, pilin bitiyor, beni yatağa götürme zamanı deme şekli. Peki ya sinyali kaçırırsan? İşte burası çok kritik. Eğer o sinyalleri kaçırıp biraz daha oynasın, iyice yorulsun dersen tam tersi bir etki yaratıyorsun. Bebek aşırı yorulur, vücudu alarm moduna geçerek stres hormonu olan kortizol salgılamaya başlar. Bu kortizol hormonu bir nevi sahte bir ikinci rüzgar etkisi yaratır ve bebeğinin uykuya dalmasını neredeyse imkansız hale getirir. Unutma, aşırı yorgun bir bebeği uyutmak, sakin bir bebeği uyutmaktan 10 kat daha zordur. Ağlamak son ve en çaresiz sinyaldir. Amacımız oraya hiç gelmemek. Evet, teorileri anladık. Şimdi gelin pratiğe dökelim bu teorileri. İşte boş bir beşik. Onu bebeğimiz için dünyanın en güvenli ve en huzurlu yerine dönüştüreceğiz. Peki nasıl dönüştüreceğiz? Adım adım gösteriyorum. Birincisi doğru yatak. Yatağımız sert ve düz olmalı. Elinle bastırdığında içine gömülmemeli. Bizim Ahsen Kuş için kullandığımız yastığın linkini de açıklamalara bırakıyorum. Oradan da ürünü inceleyebilirsiniz. İkincisi doğru çarşaf. Yatağa tam oturan lastikli bir çarşaf kullanabilirsiniz. Kenarlarından çıkıp bebeğin yüzünü kapatma riski olmamalı. Üçüncüsü yasaklılar listesi. Yastık asla. Yorgan veya battaniye asla. Şu sevimli peluş oyuncak gündüz oyun için evet ama yatakta asla. Beşiğin içi ne kadar boşsa o kadar güvenlidir. Dördüncüsü güvenli alternatifler. Peki üşümesin diye ne yapacağız? İşte çözümlerimiz. Uyku tulumu veya güvenli bir kundak. Bunlar hem onu sıcak tutar hem de boğulma riski taşımaz. Ve son olarak oda koşulları. Oda sıcaklığı ideal olarak 20 ila 22 derece olmalı. Ortamı hafif loş tutun. Mümkünse bir beyaz gürültü cihazı kullanabilirsiniz. Veyahut da YouTube'da da buna benzer videolar var. Onları da kullanabilirsiniz. Uyku tulumundan bahsettik. Belirli tok seviyelerinde uyku tulumları var. Açıklama kısmına kızımızın da kullandığı uyku tulumlarını ekliyorum. Oradan da inceleyebilirsiniz. Hangi tok seviyesini hangi sıcaklıkta kullanmalısınız? Bununla alakalı bir Instagram gönderisi hazırlamıştım. Onu da açıklama kısmında Instagram linkinden gidebilirsiniz. Şimdi internetin o derin dehlizlerinde, komşu tavsiyelerinde duyduğum bazı efsaneleri çürütme zamanı. Hazır mısın? Yanlış bir. Geç yatarsa daha geç kalkar. Gerçek şu ki tam tersi. Aşırı yorgun bir bebek kortizol etkisiyle gece daha sık uyanır ve sabah daha erken kalkabilir. Yanlış 2. Gündüz çok uyursa gece uyumaz. Gerçek şu ki gündüz uykuları gece uykusunun kalitesini belirler. Gündüz iyi uyumayan, aşırı yorulan bir bebek gece de kaliteli uyuyamaz. Gündüz uykuları bizim düşmanımız değil,
müttefikimiz. Yanlış 3. Uyku eğitimi bebeği ağlatmaktan ibarettir. Gerçek şu ki bu en büyük ama en korkutucu yalan. Ağlatmak sadece bir yöntemdir. Ben bunu asla önermiyorum. Sevgiye, güvene, dokunuşa dayalı, şefkate dayalı, bebeğin mizacına uygun onlarca nazik yöntem var. Biz de bu kanalda onları konuşacağız ilerleyen bölümlerde. Yanlış 4. Sallamak veya emzirmek uyku için şarttır. Gerçek şu ki bunlar harika sakinleşme araçları ama bir uyku desteği haline gelebilirler. Yani bebeğin uykuya dalmak için sadece bu desteğe bağımlı hale gelebilir ve her gece uyandığında aynı desteği bulamayınca paniğe kapılabilir. Yanlış 5. Uyku eğitimi güvenli bağlanmaya zarar verir. Gerçek şu ki doğru ve şefkatli bir yöntem uygulandığında, bebeğin ihtiyaçlarına tutarlı bir şekilde cevap verildiğinde tam tersine aranızdaki güveni pekiştirirsiniz. Çünkü bebeğin annem ve babam bana yardım etmek için orada mesajını alırlar. Tüm bunları konuşurken asıl kahramanları yani sizi unutmayalım. Tükenmiş bir ebeveyn iyi bir ebeveyn olamaz. Bu bir maraton ve senin de dinlenmeye ihtiyacın var. Vardiya sistemi kurmalısınız. Lütfen bu yükü sadece tek başınıza taşımayın. Eşinizle konuşun. Bu gece ilk 4 saat sen bak, sonraki 4 saat ben bakarım şeklinde basit bir vardiya sistemi kurarak hayatınızı kurtarabilirsiniz. Bir sonraki güne zinde başlayabilirsiniz. Kendine şefkat göstermelisin. Bu sürecin zor olduğunu kabul et. Bazen sinirlenmen, bunalman, ağlamak istemen çok normal. Kendine karşı lütfen nazik ol. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Sadece denemek zorundasın. Peki ne zaman yardım alınmalı? Eğer bu yorgunluk hali derin bir umutsuzluğa, hayattan keyif alamamaya veya bebeğine karşı isteksizliğe dönüşüyorsa bu doğum sonrası depresyonun bir işareti olabilir. Lütfen profesyonel bir destek almaktan çekinme. Bu bir zayıflık değil, tam tersine hem kendin hem de bebeğin için verdiğin en güçlü bir karar. Bugün harika bir yol kat ettik. Temelleri anladık, efsaneleri çürüttük. Şimdi sıra sende. Bu gece senden sadece 3 şey denemeni istiyorum. Birincisi, bebeğinin ilk uyku sinyallerini yakalamaya çalış ve onu yatağına götür. İkincisi, yatağının içindeki fazlalıklardan sadece birini, mesela o sevimli ama gereksiz oyuncağı kaldır. Üçüncüsü, eşinle gece için basit bir vardiya planı hakkında 5 dakika konuş. Sadece bu 3 küçük adım bile büyük fark yaratacak, söz veriyorum sana. Bugün huzurlu uykulara giden yolun en önemli temelini attık ama asıl eğitim, yani bebeğini yatağına sevgiyle ve güvenle alıştıracak ilk nazik adımlar bir sonraki bölümde başlıyor. O bölümde desteksiz uykuya geçişin ilk ve en önemli basamağını konuşacağız. Bu yolculukta bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca uyku eğitimine dair eşimin kanalında da çeşitli bilgilendirme ve tecrübe videoları var. Orayı da mutlaka ziyaret etmelisin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine ve ailene çok iyi bak. Unutma, bu yolda yalnız değilsin.